Eğer böyle bir desteği Barış'tan görmeseydim şu an her şey çok daha zor olabilirdi. Hatta bu hafta ne kadar güçlü olduğuna ben de şahit oldum. O konuyu tecrübelerimizden bahsederken değineceğim. Sırtımda mutlaka bir yastığım var, yoksa akşamına perişan oluyorum. Merhaba sevgili dostlar. 23 haftalık gebelik videomuza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Bebeğimizin her zaman olduğu gibi önce ortalama fiziksel değerlerinden bahsetmek gerekirse bebeğimizin boyu 23 haftalık gebelik döneminde 31 santim civarında, ortalama 550 gram ağırlığında diyebiliriz. Büyükçe bir greyfurt boyutlarında. Bebeğimizin tüm gelişim süreci olduğu yerden devam ediyor. Her geçen gün biraz daha büyüyor ve güçleniyor. Hatta bu hafta ne kadar güçlü olduğuna ben de şahit oldum. O konuyu tecrübelerimizden bahsederken değineceğim. Videoya geçmeden önce 23 haftalık gebelik dönemine dair daha detaylı bilgilendirme videosuna gitmek istiyorsanız hemen sağ üst köşeden çıkan bildiriden gidebilirsiniz. Bu hafta ne gibi tecrübeler elde ettik, neler yaptık, bundan bahsedecek olursak Barış'ın da dediği gibi bebeğimizin hareketlerini artık sadece ben değil beraber hissettiğimiz zamanlarımız da oluyor. Bu mükemmel bir duygu gerçekten. Gümbür gümbür değil hareketler tabii ki. Biliyorsunuz geçen videolarımızda da ve Barış'ın bilgilendirme videosunda da sık sık bahsetmiştik. Bebeklerimiz içeride solunum egzersizleri yaparken amniyon sıvısını yutuyorlar. Bu yutkunma sonucunda bebekleri küçük bir hıçkırık tutuyor. Minik minik zıplama tarzında ya da minik minik dokunma tarzında bir hareketleri oluyor. Bu hafta tam olarak bir hıçkırığa şahit oldum diyebilirim. Hatta saydım 8 saniye aralıklarla içimde pıt pıt ediyordu. Hemen Barış'ı çağırdım. Bu mucize olaya birlikte şahit olduk. Evet, gerçekten çok güzel bir anda. Bebeğimizin içeride minik minik zıplaması, onu hissetmek çok güzel bir duygu. Sizler de buna benzer heyecanlı anılarınızı eşlerinizle mutlaka paylaşmalısınız. Bu videoları biliyorum baba adayları da takip ediyor. Yorumlarda onları da görüyoruz. Bu çok sevindirici bir haber bizim için. Anne adayları gebelik sürecinde karşısında kendisini destekleyen, anlamaya çalışan, kendisine zaman ayıran ve doğacak bebeğin coşkusunu yaşayan bir eş görmek istiyor tabii ki. Kadınların yaşamlarındaki en hassas, belki de en kritik süreç olması açısından gebelik çok önemli. Fakat hayatınızda, bebeğinizde sizin ortak paydanız. O yüzden diğer kahraman yani babaları da unutmamak lazım. Kesinlikle bu konuda Barış'a katılıyorum. İlk andan beri her zaman benim en iyi destekçim oldu ve öyle de olmaya devam ediyor. Eğer böyle bir desteği Barış'tan görmeseydim şu an her şey çok daha zor olabilirdi. Artık günümüz baba modelinde erkek eşinin hamilelik sürecinden başlayarak doğacak bebeğinin gelişimi ve eğitimi konusunda eşleriyle eşdeğer bir sorumluluğa sahip olduğunu bilincinde. Bu haftanın önemli bir diğer konusu bebeklerimizin seslerini net bir şekilde duyabiliyor olması. Bu zamana kadar haftalardır duymaya başladığından zaten bahsetmiştik. Fakat duymaya başlamasıyla daha iyi duyabilmesi için illa daha yakından ya da daha yüksek sesle ona bir şeyler dinletilmemeli kesinlikle. Aynen öyle. Rabia'nın bahsettiği bu durum bebeğinizi korkutmaktan öteye geçmez. Hatta eğer telefon gibi radyasyon kaynaklı aletlerden müzik benzeri bir şeyler dinletecekseniz bu ona yarardan çok zarar verecektir. Müzik dinletilebilir. Müzikleri seçerken sizi mutlu eden içerikleri özenle seçmelisiniz. Nasıl ki stres anında sizde salgılanan hormonlar bebeğinizi sıkıyor, gerginlik oluşturuyorsa aynı bu noktada da size mutluluk verecek, iyi hissetmenizi sağlayacak, size mutluluk hormonu salgılatacak dinletiler bebeğinizi de mutlu edecektir. Bebeğimizin tüm duyuları ile ilgili sinir uçları arasındaki etkileşim 23 haftalık gebelik haftasında kuvvetlenmeye devam ediyor. Bebeğimiz doğum sonrasında nasıl hazırlık yapıp şu an ellerini kollarını çalıştırıyorsa benzer şekilde sinir uçları arasındaki bağlantılar da güçleniyor. Bu noktada özellikle dil gelişimi için onunla konuşmak çok etkili. Bebeğinizle sohbet edebilir, kitap okurken okuduğunuz kitabı sesli bir şekilde onunla paylaşabilirsiniz. Bebeğimiz gün geçtikçe büyüyor ve ağırlaşıyor. Bu büyüme esnasında ona yer açabilmek için kaburgalarımız da gevşiyor ve esniyor. Bunun sonucunda özellikle kaburgalarınızda ve belinizde şiddetli ağrılarla karşılaşabilirsiniz. Bunun için çok uzun süre ayakta kalmamaya ya da çok uzun uzadıya masa başında oturmamaya çalışın. Sırtınızı mutlaka destekleyin. Sırtımda mutlaka bir yastığım var, yoksa akşamına perişan oluyorum. Esneme egzersizleri de çok önemli. Gün içerisinde vakit ayırabiliyorsanız günlük egzersizlerinizi aksatmamalısınız. Çalışma hayatı ev kadar rahat olmuyor tabii ki. Telefonunuza mutlaka 40 dakika aralıklarla alarm kurun. Her alarm çaldığında ufak kısa yürüyüşler yapın. Bu sizi çok rahatlatacaktır. Yürüyüş demişken artık havalar ısındı. Güneş kendini çok güzel bir şekilde gösteriyor. İnsan temiz hava almak için can atıyor. Yürüyüşleri ve bu havaları asla kaçırmayın.
Mümkün olduğunca doktorunuzun size izin verdiği müddetçe sizi yormayacak yürüyüşlere devam edin. Fakat bu noktada da dikkatli olmanızda fayda var. Cildiniz hamilelik döneminde ciddi bir şekilde hassaslaştı. Güneş ışınlarına karşı daha da hassas vaziyette. Bu nedenle güneş yanığı ya da kalıcı güneş lekeleriyle karşılaşmamak için önceden önleminizi almalısınız. Bulutlu günlerde dahi güneş kremlerinden ve sizi güneşten koruyacak kıyafetlerden destek almalısınız. Güneş deyince aklımıza hangi vitamin gelir bu arada? D vitamini. Gebelikte D vitamini eksikliğinde en önemli risk kemiklerin yumuşaması ve kolay kırılabilir hale gelmesidir. Bebekte ise kemik şekli bozuklukları, çabuk kırılma, doğum sonrası sık enfeksiyonlara yakalanma ve ayrıca raşitizm hastalığına çabuk yakalanma gibi sorunlara neden olabilir. Doktorunuz rutin kontrolleriniz esnasında zaten bu vitamin eksikliğinin sizde var olup olmadığını kontrol edip ona göre bir yol izleyecektir. Türkiye güneş gören bir iklime sahip olmasına rağmen yapılan araştırmalara göre özellikle doğu illerinde %90 oranında D vitamini eksikliği görülüyor. Vücudun gereksinim duyduğu D vitamininin %90'ı güneş ışığıyla %10'u gıdalarla alınabiliyor. Bu nedenle sadece uygun beslenmek D vitamini ihtiyacını karşılamıyor. D vitamini oluşturabilecek ultraviyole B ışınları öğlen saat 11 ile 3 arasında yeryüzüne indiği için en faydalı zaman dilimi de bu aralıktadır. Bu saatlerde 30 dakika tüm vücut olarak güneşlenildiğinde 20.000 ünite, sadece yüz, diz altı bacaklar ve eller güneşlenildiğinde 3.000 ünite D vitamini alınabiliyor. D vitamini eksikliğinin olduğunu nereden anlayabiliriz? Ben bunu da notlarımın arasına eklemiştim hatırlatmak adına. Aslında birden fazla belirti var. Örneğin kemik ağrıları, halsizlik, eklem ağrıları, baş ağrısı, kaslardaki kramplar, ishal ya da kabızlık. Siz olumsuz olarak gördüğünüz, hissettiğiniz belirtileri not edin. Doktorunuzla paylaşın mutlaka. Hamileliğe bağlı belirtiler, şikayetler her anne adayında farklılık gösterebiliyor. Bende olan burun tıkanıklığı sizde olmayabilir. Sizde var olan bacak ağrısı bende olmayabilir. Bu yüzden kesinlikle kendinizi başka gebelerle kıyaslamayın. Mesela bende ciddi anlamda bir halsizlik durumu var. Kendimi takip ediyorum. Neden böyleyim acaba diye. Bakalım, sanırım demir takviyesini bırakmıştım önceki haftalarda yan etki yaptığı için. Geçen hafta doktorumla paylaşmıştım yan etkileri. Şimdi farklı bir demir takviyesi aldım. Ona başladım. İnşallah bu halsizliğim de çabucak geçer diye umuyorum. İnşallah. 23 haftalık gebelik dönemine ait anlatacaklarımız bu kadar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmişsiniz demektir. Videoyu beğenmeyi, kanallarımıza abone olmayı ve böyle faydalı içeriklerden anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. 23 haftalık gebelik dönemine ait tecrübelerimin bir kısmını kendi kanalımda yayınlıyorum. Mesela 23 haftalık gebelikle alakalı video Perşembe günü yayınlanacak kısmetse. Videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. 24 haftalık gebelik döneminde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.